Her sabah mükemmel bir çalışma atmosferine uyandığınızı düşünün. Hayatınız nasıl değişirdi? Çalışma alanımızı, odak noktamızı ve üretkenliğimizi en üst düzeye çıkaracak şekilde optimize edebiliriz. Öğrenci olabilirsiniz, freelance çalışıyor olabilirsiniz, içerik üretiyor olabilirsiniz veya kendi işinizi yapıyor olabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bu videodaki teknikle kendi rutinlerinize göre evriltip siz de istediğiniz çalışma rutinlerini oluşturabilirsiniz. Çok fazla teknik ekipmana ihtiyaç duymadan sadece akıllı priz, akıllı ampul ve Google'un bize sunduğu özellikleri kullanarak verimliliğimizi en üst düzeye çıkartacak çalışma ortamını otomatize edeceğiz. Google'ın asistanını kullanmak da tamamen ücretsiz. O zaman başlayalım. Verimliliğimizi arttırmak için belli rutinlerimizin olması gerekiyor. Rutinler aslında çalışma için oldukça önemli noktalar. Çünkü siz belli bir rutine bağlı kalırsanız, yani her gün düzenli olarak belli şeyleri tekrarlarsanız o işi yapmanız daha da kolay oluyor. Bunları biriktirdiğinizde o stres faktörü devreye giriyor. Fakat siz bunları ne kadar optimize ederseniz, ne kadar rutine bağlarsanız ve o çalışma anından ne kadar keyif alırsanız o kadar iyi bir şekilde işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Ve sizde de stresi yaratmayacağı için bu işlerdeki üretkenliğiniz de artar. Birçoğumuzda bahane bulma faktörü var. Yani yapacağımız işe sürekli bahaneler buluyoruz. 5 dakika sonra yaparız, 10 dakika sonra yaparız, yok şu bitince yaparız, şu an yorgunum gibi bahaneler buluyoruz. Bu videodaki yöntemde de bu bahanelerin önüne geçiyoruz. Çünkü çalışmalarımızı belli bir plan doğrultusunda yapıp evimizin bizim çalışmamıza göre şekillenmesini sağlıyoruz ki her şey bizim o anda çalışmamız için optimum koşulda olsun ve çalışmamak için bir bahanemiz olmasın. Ondan dolayı rutinler çok önemli. Siz de kendi rutininizi yapabilirsiniz. Videonun ilerleyen dakikalarında birkaç tane farklı rutinden de bahsediyor olacağız. Standart kullanılan Pomodoro tekniği veya time boxing gibi zamanı daha etkili kullanma tekniklerini de konuşuyor olacağız. Hatta akıllı evimizi de buna göre optimize edeceğiz. Yani bu teknikleri aslında akıllı ev kendi kendine bizim için yapıyor olacak. Bizim sadece akıllı evin yönlendirmelerine uyup çalışmamızı yapıp tamamlamamız gerekiyor. Geri kalan her şeyi zaten şimdi otomasyona bağlayacağız. Rutinlerimizi oluşturabilmemiz için Google'ın Home ve Asistan uygulamalarını indirmemiz gerekiyor. Bu arada iPhone cihazlarda Home uygulamasını indirebiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yok. iPhone cihazlarda da kullanabilirsiniz. Eğer siz İngilizce kullanıyorsanız direkt Home uygulaması üzerinden de yapabilirsiniz. Fakat ben rutinler sayfasından yapıyor olacağım. Türkçe olarak anlatacağım videoyu. O zaman şimdi telefonumuza geçelim ve Home uygulamamızı açalım. Biz bu videoda 3 tane akıllı priz, bir tane de akıllı ampul kullanacağız. Onun dışında Google'ın kendi özelliklerini de kullanacağız. Cihazlar kısmına geldiğimizde zaten 3 tane prizi görüyorum. Eğer İngilizce kullanıyorsanız ve otomasyonlara geldiğinizde buradan rutin oluşturabiliyorsunuz. Ama İngilizce kullanmıyorsanız oluşturamıyorsunuz. Bunu yapmak için de Google'ın sesli asistanı açıyorum. Rutinler. Bu sayfada Google'ın daha önce varsayılan rutinlerini görebiliyorsunuz veya farklı rutinler de ekleyebiliyorsunuz. Biz bu videoda kendimiz rutinler oluşturacağız. Oluşturduğumuz rutinlerde de aslında 2 tane rutin istiyorum. Bir tanesi tamamen döngüyü takip edecek. Bir tanesi de başlangıç rutini olacak. Başlangıç rutini için aslında YouTube'da bir tane nefes egzersizi var. Wim Hof'un nefes egzersizi. Onunla başlamak istiyorum. Çünkü Wim Hof'un nefes metodunu yaparken böyle aşırı rahatlamış hissediyorum. Zihnim boşalmış oluyor ve kendimi daha enerjik hissediyorum. Ondan dolayı ilk önce bu nefes egzersizi için bir görev tanımlayacağım. Ondan sonra da akıllı ev rutinimizi yapan uzun saatlik döngüler tanımlayacağız. Ayırma sebebim de bir uygulama açınca onu kapatmayı beceremedim. Eğer varsa biliyorsanız onu da yazabilirsiniz yorumlara ama ben bulamadım. Uygulamayı açınca otomatik olarak rutinleri devam ettirmeyi bırakıyor. Ondan dolayı bir tane sadece YouTube'da o videoyu açması için komut gireceğim. Her seferinde videoya ulaşıp onu izlemektense sesli bir komutla, kendi özelleştirdiğim bir komutla direkt nefes egzersizi dediğimde videoyu açacak şekilde bunu optimize edebilirim. Süreci de çok hızlandırır. Sağ üstten yeniye tıklıyorum ve yeni bir rutin oluşturuyorum. Kişisel bir rutin mi olmasını istiyorsunuz? Yoksa Home üzerinde ailenizde kimleri tanımladıysanız hepsine erişebileceği bir rutin mi olmasını istiyorsunuz diye soruyor. Ben kişiseli seçiyorum. Bir başlatıcı, bir tane de action adımı soruyor. Yani neyle başlasın? O başladığında neyi gerçekleştirsin diye soruyor. Başlatıcı ekleye geliyorum. Dilersek belli bir saatte yapabiliriz. Hatta belli bir saatte yapalım bunu. Ve bu da aslında bizim çalışmamızı optimize edecek bir şey olacak. Yani her gün o saatte bizim çalışma rutinimiz başlayacak. Tabii siz bunu özelleştirebilirsiniz. Yani her gün değil, atıyorum hafta sonları olmasın. Veya işte pazartesi günü şu saatte olsun, salı günü şu saatte olsun gibi özelleştirebilirsiniz. Ben geliyorum. Mesela her gün saat 3'te rutinim başlasın. Ayarlıyorum. Her gün olsun mu? Evet diyorum. Başlatıcı ekle olarak ekledim. Ondan sonra action'lara geliyorum. Burada işlem olarak birçok hazır varsayılan işlemi size sunuyor. Bunlardan da birini seçebilirsiniz. Ama burada direkt YouTube yok. Ondan dolayı ben şöyle yapacağım. En altta kendi komutlarınızı eklemeye çalışın gibi bir seçenek var. Buraya yazdığınız şeyi asistana söylermiş gibi asistan algılıyor aslında ve onu yapıyor. Yani sesli asistan buradakini söylememiz de yeterli ama her seferinde uzun uzun söylemektense buraya girdiğinizde uygulaması daha pratik oluyor. Wim Hof rehberliğinde bitti dedim. YouTube'da Wim Hof
rehberliğinde nefes egzersizleri videosunu aç olarak girdim ve bunu her gün saat 3'te yap olarak girdim. Şimdi şu saati tekrardan değiştiriyorum. Burayı başlatıcıyı kaldır diye kaldırıyorum ve sesli bir komut ekleyeceğim. Çünkü şimdi deneyebilmemiz için bir tane sesli komut giriyorum. Nefes diyelim. Başlatıcıyı ekledim. Yani ben Google'a seslenip nefes dediğimde bu olay çalışacak. Kaydet diyorum. İsterseniz kısa yol da oluşturabilirsiniz ama ben tamamen sesli komutla kullanmak istiyorum. Ondan kısa yol oluşturmuyorum. Bir deneyelim. Nefes. Direkt videoyu açtım. Bu şekilde siz de görevler verebilirsiniz. Spotify'dan bir müzik açtırtabilirsiniz. Başka şeyler yapabilirsiniz. Radyoda bir şeyler açtırabilirsiniz. Yani bu şekilde özelleştirmeler yapabilirsiniz. İlk nefes egzersizinin olması bence keyifli. Çünkü çalışmamıza bizi aslında hazırlıyor. Saat 3'te de bunu direkt telefonda başlattığında evet benim artık çalışma zamanım geldi diye belirtebiliriz. Şimdi bir sonraki adımımızda ise asıl videonun konusu olan akıllı ev kısmına adım atalım. 3 tane akıllı prizimiz var. Bu videoda 3'ünü de kullanacağız. İlkine çalışma lambamızı bağlayacağız. Normal bir prize de akıllı ampulümü bağlayacağım. Bunu akıllı prize bağlamayacağım. Zaten akıllı bir ampul. Ondan dolayı bunu direkt güce bağlayacağım. Ve bunları otomasyona ekleyeceğim. Ben ilk önce odamdaki ışığın birkaç kere yanıp sönüp bana çalışma rutininin başlayacağını haber vermesini istiyorum. Ve başladıktan sonra full parlaklıkta yanmasını, aynı şekilde masa lambamın da yanmasını istiyorum. Bu esnada tabii ki telefonumu sessiz al gibi özellikleri de ekleyeceğim. Bu sayede bulunduğum alanı tamamen çalışmaya hazır hale getirmiş olacağım. Şimdi ilk önce bir prizlerimize bakalım hangisi çünkü ben de bilmiyorum. Ona göre ilerleyelim. Şu priz biri açayım. Buymuş. Bunun üzerine tıklıyorum. Ayarlara tıklıyorum. Ve adını masa lambası olarak değiştiriyorum. Kaydet diyorum. Artık bu prizin adı masa lambası olarak sistemde gözüküyor. Tekrardan rutinlerime geliyorum. Yeni rutin oluştur diyorum. Kişisel rutin olsun istiyorum. Bu sefer başlatıcı olarak çalışma zamanı diyelim. Çalışma zamanı dediğimde artık bu rutin devreye girecek ve çalışmaya başlayacak. Çok uzun bir rutin olacak. Ondan dolayı adımları kaçırmadan takip etmenizi öneririm. Başlatıcıyı ekle dedim. Aksiyonlarıma geliyorum. Ben çalışmaya başlarken ilk önce telefonun sessize alınmasını istiyorum. Bundan dolayı telefon ayarlarını düzenleyi seçiyorum. Dilerseniz burada direkt rahatsız etmeyin modunu da açabilirsiniz fakat bende çalışmadı o. Ondan dolayı telefon ses seviyesini ayarla diyorum ve bunu sıfıra getiriyorum. Bitti diyorum. Ardından tekrardan bitti diyorum. Buraya telefon ses seviyesini ayarlı olarak geldi. Ardından odamdaki lambanın tamamen full güçte yanmasını istiyorum. Çünkü oda ne kadar aydınlık olsa o kadar daha dinç oluyorum. Uykum gelmiyor. Ondan dolayı aydınlık olmasını tercih ediyorum. Ev cihazlarını ayarlamaya geliyorum bu sefer. Lambamı seçiyorum. Balkon olarak kalmıştı. Bu ışığı balkonda kullanıyordum çünkü en son. Buradan açma kapamayı seçiyorum. Aç dedim. Parlaklığı değiştiri seçtim. %100'e getirdim. Daha sonrasında işlem ekle diyerek bunu da ekliyorum. Ampulümü açacak ve o anki parlaklığı ne kadarsa onu %100'e kadar getirecek. Sadece şimdilik bunu kısıyorum. Çünkü şimdi bir anda çok parlayıp videonun ışığını bozmasını istemiyorum. Ondan %10'da dursun ama bunu %100'müş gibi hayal edelim. Bunu da kaydediyorum. Yeniden bir işlem ekle diyorum. Bu sefer de masa lambanın açılmasını istiyorum. Cihazları ayarla diyorum. Bunu da masa lambası olarak belirlemiştik. Bunu da açma kapamadan aç diyorum ve işlem ekle olarak kaydediyorum. Yani lambam akıllı olmasa bile priz sayesinde onu akıllı hale getirebiliyorum. Üzerinden sürekli açık olarak tutuyorum ve prizin kendi açıp kapaması aslında bunu açıp kapamaya evriltiyor. Ve bu şekilde ilk çalışma adımımızı yapmış oluyoruz. Hatta bunu bir test edelim. Kaydedeyim. Çalışma zamanı. Telefonumu sessize aldı. Lambayı açtı. Ve oda lambasını da açtı. Bana çalışma zamanını verdi aslında. Çalıştığını gördüm. Burada size en uygun olan çalışma rutinini seçmeniz lazım. Örnek olması açısından Pomodoro tekniğini göstereceğim ama siz daha uzun zamanlarda da yapabilirsiniz. Pomodoro tekniği ne diyecek olursanız da 25 dakika çalışıyoruz, 5 dakika ara veriyoruz. 25 dakika çalışıyoruz, 5 dakika ara veriyoruz. 25 dakika çalışıyoruz, 5 dakika ara veriyoruz. Sonra bir 25 daha çalışıp 5 ara veriyoruz. Ondan sonra uzun olan bir yarım saatlik araya gidiyoruz. Bunun avantajı ne? 25 dakikalık çalışmalardan dolayı dikkat süremiz aslında hiç azalmıyor. Odağımızı tamamen verebiliyoruz. Her bir 25 dakikanın arasında da 5'er dakika aralıklarda o kendimize gelmemizi sağlayan zaman dilimi oluyor. 4 tekrar yaptıktan sonra da artık yorulmuş oluyoruz ve yarım saatlik uzun bir ara veriyoruz. Bu aradan sonra da tekrardan setimize başlıyoruz. İstediğiniz kadar tekrarlayabilirsiniz. Atıyorum ilk sete en önemli işlerinizi koyup ikinci sete daha az acil olan bir işinizi koyabilirsiniz veya aynı işi iki parçaya bölüp ilk parçada birazını yapıp ikinci kısımda da birazını yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir çalışma metodu. Fakat 25 dakika çalışma 5 dakika mola bana genelde yetmiyor çünkü kurgu gibi daha uzun işler
yaptığımda tek seferde daha uzun odaklanmaya ihtiyacım oluyor. Ondan dolayı ben 50 dakika çalışma, 5 dakika mola şeklinde bu sistemi kullanıyorum. Aynı sistemi yapıyorum, sadece süreleri farklı oluyor. Siz dilediğinizi tercih edebilirsiniz. Ama verimlilik konusunda Pomodoro tekniği en iyi tekniklerden biri olarak geçiyor. Zaman daha iyi kullanmanızı sağlıyor çünkü sadece 25 dakikanız oluyor. Bu arada çalışmaya başladığında 25 dakikanın uzun bir süre olduğunu ve birçok işi yapabildiğinizi göreceksiniz. Hatta bu işleri yapmadan dolayı motivasyonunuz da artıyor. O süre diliminde işi başardığınızı gördüğünüzde motivasyonunuz da yükselmiş oluyor. Yani kendi kendinize bir nevi ödüllendirmiş de oluyorsunuz. Ne yapacağınızı bildiğiniz için de stresiniz de daha az oluyor. Çünkü daha bilinçli şekilde hareket ediyorsunuz. Onun dışında o 5 dakikalık molalarda da aslında yaratıcılığınızı da geliştiriyorsunuz. Odağınız her zaman yüksek oluyor. O 5 dakikalık molada da bir sonraki çalışmaya başlamadan kendinizi rahatlatmak istediğinizde orada da yaratıcılığınız yükseliyor. Bizim yapacağımız sistemde bugün bu şekilde olacak. Ve bir sonraki prizimizin de aslında görevi burada devreye girecek. Ondan da kahve makinemizi çalıştırmasını isteyeceğiz. Uzun araya girmeden önce kahve makinesini çalıştıracak, kahvemizi hazırlayacak. Böylece biz uzun molaya gittiğimizde kahvemiz de hazır olmuş olacak. Bunun için ekstradan kahve beklemeyeceğiz. Bu zaman yönetimimizi çok üst düzeye çıkaran bir sistem olacak. Diğer türlü zaten yarım saatiniz var. Bunun 10 dakikasını kahve demlemeye ayırdınız. O demlerken işte başka şeylerle uğraştığında zaman kaybedeceksiniz. İkinci prizimizi de o aşamada kullanacağız. Üçüncü prizi de aslında dışarıdaki kişilerin bizi rahatsız etmemesi için kullanacağız. Ona da birazdan geliyorum. İlk önce bu Pomodoro tekniğimizi kuralım. Tekrardan işlem ekle dediğimizde en alta geldiğimizde ertelenen başlatmayı seçiyorum. Buraya saat, dakika, saniye cinsinden de girebilirsiniz. Ne kadar süre sonra ben bir sonraki adımı yapayım diyor. Buraya Pomodoro'yu kullanacaksanız 25 dakika yazmanız gerekiyor. Videoda uzun tutmamak için saniye cinsinden yapacağım. Mesela 10 saniye çalışmamız olsun. Bu 10 saniye bizim 25 dakika çalışma süremiz olacak aslında. Bana burada şu kadar zaman geçtikten sonra 10 saniye olarak gösterdi. Yani 10 saniye sonra diğer bir adımımıza başlatacak. Diğer adımımızın da ne olması lazım? Tekrardan işlem ekle diyorum. Çalışma lambamın ilk olarak sönmesini istiyorum. Çünkü çalışmam bitti. Boşuna yanmasına gerek yok. Hatta lambanın sönmesi bana çalışma zamanımın bittiğinin haberini de veriyor. Böylece süreyi de takip etmem gerekmeyecek. Ne zaman ki lamba yandı, çalışmaya başlıyorum. Ne zaman ki lamba söndü, çalışmamı bitiriyorum olacak. Tekrardan masa lambasına geliyorum. Aç kapat diyorum. Buradan kapatı seçiyorum ve işlem ekle diyerekten bu adımı ekliyorum. Ondan sonra lambanın da gücünün düşmesini istiyorum. Ne de olsa moladayım. O kadar güçlü bir ışığa ihtiyacım yok. Daha loş bir ışıkla vakit geçirmek istiyorum. Burada da parlaklığı değiştir seçiyorum. Zaten açıktı. Ondan dolayı yani tekrardan kapatmıyorum. %2'lik bir parlaklık istiyorum. İşlemi ekle diyorum. Masa lambasını kapatacak. Oda ışığını da %2'ye kadar düşürecek loş bir ortam yaratacak. Ardından 5 dakikalık molamız vardı. Bu moladan sonra tekrardan çalışmasını isteyeceğim. İşlem ekle diyorum. Erteleme zamanına geliyorum. 3 saniye yapalım. Şimdi bizim 5 dakikalık molamız var. Bu molanın bitimini de girmem gerekiyor. Fakat bu bitime 5 dakika olarak değil de böyle işte 4,5 dakika olarak girebilirsiniz. Ben de şimdi böyle 3 saniye yazdım. Hani onu 4,5 dakika gibi düşünün. Bunu kaydet diyorum. Bu kısımda lambanın 3 defa yanıp sönmesini istiyorum. Çünkü hani çalışma zamanım başlamadan bana bunu işaretle haber versin ki ben çalışma masama geçebileyim oradaki 30 saniyelik süre zarfında. Tekrardan ev cihazını ayarla diyorum. Balkon ışığını seçiyorum. Parlaklığı değiştir diyorum. Önce yükseltiyorum. İşlem ekle. Sonra tekrardan işlem ekle diyorum. Gene aynı şekilde balkon ışığını seçtim. Parlaklığı değiştir diyorum. Bu sefer kısıyorum. İşlem ekle diyorum. Sonra tekrardan balkon ışığına geliyorum. Yine balkon ışığını bu sefer tekrardan parlaklığını açıyorum. Bu arada sayısal değerlere şu anda takılmıyorum hızlı olsun diye. Siz burayı direkt düzgün değerlere ekleyebilirsiniz. Sonra tekrardan balkon ışığı parlaklığı değiştir. Kısıyorum. 2 kere yanıp sönerekten bana haber vermiş olsun şimdi. Bunu siz istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Hiç önemli değil. 4,5 dakika demiştik ya ama 5. dakikada bitiyordu. Ondan dolayı bir 30 saniyelik daha süre girmeniz gerekiyor. Bunda hadi 2 saniye olarak girelim. O 30 saniyenin sonrasında da ben tekrardan çalışma ortamımın canlanmasını istiyorum. Bunun için de cihazları ayarla, masa lambası, aç kapa, açık olarak ekledim. Tekrardan işlemekle bu sefer ışığın parlaklığını tekrardan açacak şekilde ekledim. Telefonum zaten sessizdeydi. Kısa aralarda telefon sesini açmak istemiyorum. Yani telefona ulaşmak istemiyorum. Uzun aramızda onu da açarız. Çalışma arasında dinlenmek istiyorum. Yani telefonla da vakit kaybetmek istemiyorum. Hani şey de diyemiyorsunuz. Dur 5 dakika sonra ara vereyim. Yok işte 5 dakika erken ara vereyim de diyemiyorsunuz. Çünkü zaten sistem kendi kendine döndüğü için onun sizi uyarmasını bekliyorsunuz. Diğer türlü bütün döngü bozulacağı için aslında bütün otomasyonunuz da bozulacak. Onu bozmamak ve plana uygun kalmak adına faydalı bir yöntem. Işıklar yandı, çalışmaya başladım. Işıklar kapandı, mola verdim şeklinde yapabilirsiniz. Hepsini tek tek eklemeyeceğim. Asıl rutini kurarken ama bunların hepsini tek tek ekleyin. Şimdi direkt uzun molaya geçiyorum. Evet, bu döngüde de kahvemizin hazır olmasını istiyorduk. Onun için de kahve makinemizi aldım. Bunu da başka bir akıllı prize bağlayacağım. Akıllı priz 2 hangisiymiş? Siyah olan. Bunun da ismini kahve olarak değiştirdim.
ve ona takıyorum. Şu anda prizim açık ve ışığı yandı. Prizimi kapattım, ışığı söndü. Şu anda içerisinde suyu, kahvesi ve sürahisi olmadığı için bunu kapalı kullanacağım. Yani sürekli açıp kapanmasın, boşuna zarar görmesin makine. Kahve de yapmayacağız sonuçta. Şimdi son 25 dakikalık çalışmamızı yapıp uzun molaya girdiğimizi düşünelim. Ama kahve makinesinin moladan bir 10 dakika önce açılması lazım. Ortalama 10 dakikada kahveyi yapıyor. Ondan dolayı işlem ekle kısmına tekrardan zamanlamamı ekliyorum. Normalde 25 dakika çalışıyordum. 15 dakikalık bir zaman eklemem makineyi çalıştırmak için yeterli olacak. Ben şu anda gene ona 5 saniye yazayım. Aslında 15 dakika olarak düşünebilirsiniz. Sonra tekrardan işlem ekle diyorum. Ev cihazlarını seç diyorum. Kahveyi seçiyorum ve cihazı açık duruma getirtiyorum. 15 dakikada yedek bir 10 dakika daha çalışmamız gerekiyor. 10 dakikalık erteleme daha yapıyorum. 3 saniye diyelim. Masamın ışığını kapatmasını istiyorum ve lambanın gücünü tekrardan azaltmasını istiyorum ki molamda rahat edeyim. Masa lambası aç kapadan kapatı seçiyorum. İşlem olarak ekledim. Odamın lambasını da %2'ye düşürtüyorum. %3 olsun hadi. Buraya telefon sesini de açmasını istiyordum. Uzun arada onu da tekrardan ekleyelim. İşlem ekle dedim. Telefon ayarlarını düzenleme dedim. Ses seviyesini ayarla dedim. Ve bunu %100'e kadar getirdim. Molaya çıkarken de asistanımız bize bir espri yapsın ki molaya o şekilde çıkalım. Genelde espriler birazcık kötü espriler oluyor yani. Keyif almaktansa birazcık acı çekiyorsunuz. Ama olsun. Onu da yapalım. Bir eğlencesi olsun. Bilgi ve hatırlatıcıları almayı seçiyorum. Aşağı doğru indiğimde bana bir espri yap seçeneği var. Bunu seçiyorum. Hava durumu ile ilgili bilgileri verme, takvimle ilgili bilgileri verme, bugünkü görevleri söyleme, alarmı kurmak için alarmı söyleme veya saati söyleme gibi bilgileri de alabilirsiniz. Hatta uzun arada bir saati de söylemesini isterim. Yani hem saati söylesin hem espri yapsın. Böylece saati de bilmiş olalım. Bakalım kaça gelmiş saatimiz diye. Bunların ikisini de ekledim. Önce saati söyle, sonra bana bir espri yap olarak geldi. Kaydet diyorum. Şimdi yaptığım sistemi bir test edelim. Çalışma zamanı. Evet, şu anda çalışmaya başlayacağım. Öncelikle ışıklarım açıldı ve çalışmama başladım. Zaten nefes egzersizimizi de yapmıştık önceden. Hazırdık çalışmaya. Çalışmaya oturduk. 25 dakikalık bir çalışma periyodu bizi bekliyordu. Çalışmayı gerçekleştiriyorum. 25 dakikadan sonra 5 dakikalık molam olacaktı. Orada ışığım kapandı ve oda ışığımda loş bir hale geldi. Sonra çalışma sürem bitmesine 30 saniye kala tekrardan yanıp sönerek sürenin bittiğini bana hatırlatıyor. Ben de tekrardan çalışma masama geçtim bu esnada. Sonra tekrardan ışıklarım yandı. Çalışmama devam ettim. Son 25 dakikada olduğumuzu farz ediyorduk. 10 dakika öncesinden kahve makinemin açılması gerekiyordu ki açıldı şimdi. Kahvem bu esnada oluyor. Yani çalışmamın bitmesine 10 dakika kala kahvem olmaya başladı. Çalışma sürem bitti. Kahvemi aldım. 58. Bazı fıkralar biliyorum ama komik olup olmadıklarından şüphelenmeye başladım. Berber çok konuşuyormuş, müşterisi dayanamayıp kısa kes deyince berber adamın saçını kısacık kesmiş. Ses efekti de verdi gerçekten. Espri konusunda çok iyi değil. Gene bu bir tık daha iyiydi yani. Diğerleri çok daha kötü esprilere de denk geldim. Ama böyle molaya girerken tatlı olabilir. Hatta bunu her moladan önce de koyabilirsiniz. Her moladan önce böyle bir espri de yapmasını isteyebilirsiniz. Burada mesela bir tane akıllı termostatınız varsa oda ısısını da buna göre ayarlatabilirsiniz. Yani odanızın konforlu olmasını sağlayabilirsiniz. Hava temizleyiciniz varsa çalışmaya başlamadan önce hava temizleyicisinin çalışıp ortamın daha ferah olmasını sağlayabilirsiniz. Böyle temiz havada daha rahat çalışırsınız gibi senaryoda aslında yapabilirsiniz. Ama biz burada olabildiğince basit bir senaryo kurmak istiyorduk. Son bir prizimiz boşta kaldı. Bu prize de aslında ben bir tane led ışık takmak istiyorum. Bu shade led daha önce başka bir projenin içerisindeydi. Proje kırılınca elimde kaldı ki bunu da başka bir projede zaten kullanacağız. Gene aynı amaçla kullanacağız. Sadece daha güzel bir tasarımı ve proje şekline getireceğiz. Fark etmez. Herhangi bir shade led de kullanabilirsiniz. Shade led de akıllı değil bu arada. Sadece taktığımız priz akıllı. Shade led'i kullanma amacımızda da bunu kapının dışına yapıştırabilirsiniz. Böylece çalışma zamanlarınızda shade led de yanabilir. Odanın dışındaki kişiler de o anda sizin çalışma sürenizde olduğunuzu bilip sizi rahatsız etmezler. Bu şekilde dışarıya da bilgi verebilirsiniz. Çalışma sürelerinize evinizdeki veya ofisinizdeki diğer kişiler de uyum sağlayabilir. Son prizimiz kalmıştı. Ondan dolayı bunun ismini değiştirmeyeceğim tekrardan. Priz 3'ümüz de şeridimiz olsun. Evet, şu şekilde yanıyor. Şimdi şerit dediğimizi de ekleyelim. Bu adımı hızlı geçeceğim. Zaten videonun başından beri yaptığımız işlemler. Sadece dikkat etmeniz gereken nokta bunu action'lardaki açıklarda açık olmasını, kapalılarda kapalı olmasını istiyorum. Ondan dolayı ilgili adımın altındaki işlem ekliyorsunuz. Eğer en alt eklerseniz
kez tek tek çekmeniz gerekecek. Ama her adım aralığında zaten bir işlem ekle var. Uygun olanı ekleyebilirsiniz. Geliyorum. Ekle dedim. Akıllı ev cihazdan ayarla. Akıllı priz. Aç dedim. Açık. Son mola zamanına geliyorum. Mola zamanında kapalı olmasını istiyordum. Işığım yanıp sönüyordu. O esnada bununla ilgili bir şey yapmasını istemiyorum. Kahvem çalışıyordu. O esnada ışığın bir şey yapmasına gerek yok. Uzun molaya girerken de espriyle girmiştik. Bunu da tekrardan bu esnada kapat deyip kapatmasını sağlıyorum. Ve kaydet dedim. Şimdi son kez ilk adımını test edeceğim. Sadece LED'i bir kere açıp kapayacağım. Bunu da görmemiz açısından bütün adımları test etmeyeceğim. Hızlıca bir de ona bakalım. Bütün sistemde nasıl gözüküyormuş diye. Çalışma zamanı. Çalışma zamanının başladı. Gördüğünüz gibi ışıklarım yandı ve LED'im de yandı. Birazdan molaya gittiğimizde LED'imizin sönmesi gerekiyor. Molaya geldim. LED'im söndü. Işığım söndü. Oda ışığım loş bir hale geldi. Rutinimi burada kesiyorum. Siz de kendi ihtiyacınıza göre bir ekosistem inşa edebilirsiniz. Fakat nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız burada bulunan akıllı ev sistemle ne kadar mal oluyor ve nereden başlamalıyım videosunu izleyebilirsiniz. Yeni bir sistem almadan önce mutlaka o videoya da bakın. Benim yaşadığım pişmanlıkları yaşamayın. Bunların detaylarının hepsi de videoda var. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.